Tek Otantik Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok farklı bir çalışma yapacağız. Bez bebek saçı yapacağız ipliklerden. Siz bunu kahverengi, sarı, her renkte kullanabilirsiniz. Ben siyahı seçtim. Ayrıca bez bebek kostümü yapmakta da kullanabilirsiniz. Partilerde, tiyatro oyunlarında lazım olabilir. Ya da bez bebek yapımında da kullanabileceğiniz farklı bir yöntem. Kendi yöntemim bu benim. Kendi keşfimi sizlerle paylaşmak istedim. Önce lazım olan malzemelere bakalım. Makasımız var, ipliğimiz var. Mezro, tığ ve saçı bağlamak için bir ipliğimiz var. Siz burada tabii ki çeşitli tokalar, fiyonklar, kurdeleler kullanabilirsiniz. İpliğimiz normal yün iplik. Nako'nun pırlantası var bende. Hemen başlayalım. İlk önce düz zincir çekeceğiz. 14 santim. Burası saçın kahkül kısmı olacak. Evet, tam 14 santim ördükten sonra sık iğne yapıyoruz. Sadece tek sıra bir sık iğne. ...14 santimin tam 7 santimini tam ortasına kadar sık iğne yaptıktan sonra... ...buradan tekrar düz bir zincir çekeceğim. Bu saçın orta kısmı olacak. Başın üstünde kalan kısmı. Ve tam 32 santim olacak. Tabii siz başın büyüklüğüne göre bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Santim zinciri de bitirdikten sonra tekrar geri dönüp sık iğne ile dolduruyoruz. Ve kahkülümüze geri dönmüş oluyoruz. Kahkülün ilk 7 santimini sık iğne ile doldurmuştuk. Kalan 7 santimi de sık iğne ile dolduruyoruz. Sık iğne işlemi bitti. Şimdi bu kalan iplerimizi yok edelim. Kahkül kısmı ve başın ortasında, tepesinde kalan kısmı şimdi ip saçlarımızla dolduracağız. Bunun için iplikler kesiyoruz. 70 santim artı 70 santim, yani toplamda 140 santim boyunda ipler keseceğim. 70 santimi belirtmemin sebebi, bunu ikiye katlayacağım. İkiye katlanarak kullanıldığı için 70 artı 70 140 santim diyorum. Bir ipi ölçü aldıktan sonra diğerini de onlara göre ölçerek yığınla bir sürü ip keseceğiz. İplerin fazlalıklarını kestim. 140 santim ipliklerden ikişer tane alıyorum ve ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra bir ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde. Önce uzun saç kısmını yapıyoruz bu arada, onu belirteyim. Gördüğünüz gibi geçiriyorum. Bu şekilde bir düğüm tekniğini uyguluyorum.
İplikleri aynı şekilde yapacağız. İlmek ilmek. Her ilmeğe 2 iplik denk geliyor. Yine aynı işlemi tekrar gösterelim. Onu geçiriyoruz. Ve ilmeğin içinden diğer ipimizi geçiriyoruz. Çekiyoruz. Böyle devam edip gidecek. Kısmının tek tarafı dolana kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Hızlı bir şekilde geçiyorum sizi sıkmamak için. Baş kısmının tek tarafını sonuna kadar neredeyse doldurdum. Peki o gösterdiğim işlem elimiz alıştıktan sonra tamamen tığla yapabileceğimiz çok basit bir işlem. O yüzden artık tığla devam ediyorum. Bir taraf saçımız tamam. Aynı işlemi diğer tarafa uygulayacağım. Diğer tarafı da saçla doldurduktan sonra ip saçla sıra geldi artık kahkülü yapmaya. Bunun için ben kalan kısa ipleri kullandım. Bunun için ölçü vermem gerekirse 20+20 yani 40 santimlik ipler kesebilirsiniz ve bunu ikiye katlayarak kat kullanabilirsiniz. Ben çeşitli boylarda kısa kalan iplerimi israf olmasın diye kullandım. Ve daha sonra ütülüyoruz. Fakat ütüyü çok bastırmıyoruz arkadaşlar. Ütünün sadece buharıyla biraz ipliklerin düzelmesini sağlamak için buharını uyguluyoruz. Düzeltiyoruz. Burada kalın uçlu, bayağı kalın uçlu bir tarakta kullanabilirsiniz. Gelelim başa monte etmeye. Bu monte işlemi için ben bir saç bonesi aldım. Saçları toparlayan penye. Bildiğiniz bir bone bu. Ve bir başlık kullanacağım. O başlığa takacağım bu boneyi. Siz bonenin yerine siyah ya da uyguladığınız renkte bir bere de kullanabilirsiniz. Herhangi bir şapka da kullanabilirsiniz. Başa tam oturan bir şapka olması yeterli. Ben boneyi tıpkı başımıza takıyormuş gibi bu başlığa takıyorum. Siz de buna benzer bir nesne, baş büyüklüğünde bir nesneyi kullanabilirsiniz ya da yuvarlak herhangi bir nesneyi. Bu sadece düzgün monte etmek için gerekli. T şeklinde yaptığımız kahkül ve orta saç ipliklerini T şeklinde yine ayarlıyorum. İlk önce kahkül kısmını boneye dikiyorum. Ve daha sonra da orta kısımda kalan zinciri tam ortalayarak dikeceğim. Ve tüm düzeltme işlemlerinden sonra, dikme ve düzeltme işlemlerinden sonra kahkülü kesiyoruz. Kullanacak olan kızımızın başına geçiriyoruz. Geçirdikten sonra sağlı sollu saçları bağlıyoruz. Ve bu düzeltmelerden sonra ben uçlarını da kısaltacağım. Tabii bunu kızımızın üzerinde, mankenimizin üzerinde yapmayacağım. Evet, uçları da düzelttim ayrıyetten ve sonuç ortada. Mankenimizin güzelliği ayrı bir harika zaten. Bence bez bebek saçımız da harika oldu. Tek Otantik Sanat Atölyesi bir internet kursudur arkadaşlar. Bu internet kursunda hiç aklınızın ucuna bile gelmeyen fikirler öğrenebilirsiniz. Tabii ki trend modeller ve çeşitli el sanatları teknikleri de öğrenebilirsiniz. Bunun için kursa kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olmak için de kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bu güzel kızımızın güzel bez bebek saçını da beğendiyseniz videoma bir
like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca sormak istediğiniz soruları da yorumlarda belirtebilir ve öğrenmek istediğiniz teknikleri de bana yazabilirsiniz. Sizlere sanat dolu güzel günler diliyorum.